Merhaba arkadaşlar, ben Stein, Age of Empires Mobile'ın yeni bir bölümünden sizlere merhabalar. Nihayet aylardır beklediğimiz göç olayımız geldi. Ben biraz göçü inceledim. Özgün ol be kardeşim Age of. Özgün ol biraz be. Özgünlük deyince Age of Empires Mobile biliyorsunuz ki hiç alakası olmayan bir konudur hocam. Yine kopyala yapıştır farklı şeyler gibi. Neyse sonuçta artık geldi yani lanet olsun hani geldi. Sizlerle beraber inceleyelim hocam. Göç biletine diyor ki göç için göç biletleri gereklidir. Bir yerden tanıdık geliyor. Pasaport mu acaba? Önceki gücün ne kadar yüksekse o kadar fazla göç biletine ihtiyacım var. Burada da Lords Mobile tipine giriyor. Şimdi atıyorum ki bir kralla ilk 100 sıralamaya gidecekseniz. Birinci sıralama 20 tane göç ister. İşte 10. sıralama 10 tane göç ister. İşte 100. sıralama 2 tane ister. 100'den sonrası bir tane ister. Göç biletleri genellikle diğer oyunlarda hocam hem sikkeyle hem de paketler içerisinde satılır. Tamam mı? Zor toplanır. Yani sikke olarak da pahalıdır. E, Paket olarak da genellikle pahalıdır. Bundan yana bu şekilde bir diğer oyunlardan entegre ederek söyleyebilirim. Göç biletleri nasıl elde edilir? Paket satın almanın yanı sıra Allah Allah. Her göç etkinliği başladığında belirli sayıda göç bileti bedelsiz olarak elde edersin. Teşekkürler. Yapıyormuş bunda. Çözünürlüğü biraz kötü. Ondan dolayı okumakta biraz zorlanabilirim hocam. Her göç bölgesinde imparatorluklar güçlerine göre öncü imparatorluklar veya normal imparatorluklar olarak sınıflandırılacakmış. Yani öncü ve normal imparatorluklar ikiye ayrılacak. Öncü imparatorluklar kimlerdir? Her göç bölgesinde göç bakımından en az en iyi %20'de olan imparatorluklar öncü imparatorluklar olarak kabul edilir. İmparatorluk güçleri de o imparatorluktaki en iyi 200 oyuncunun geçmiş gücüne göre belirlenecektir. Üçüncüsünde de diyor ki öncü imparatorlukların yaklaşık toplam 30 göç kontenjanı var. Şimdi korktuğumuz veya beklediğimiz olay buydu. Şimdi biz hep diyorduk ki hocam beraber bir yerlere gidelim, beraber bir şey yapalım. Grupları oluşturanlar vardı. Ben dedim ki hocam bir bekleyelim, bir görelim. Şeyi bilmiyoruz. Şimdi 200-300 kişilik göç grubu oluşturanlar hocam planları suya düştü. O yüzden diyordum hocam bekleyin. Çünkü bu tür şeylerde genelde bu oyunda biraz rock tarzı şeyler var. Strateji hocam hepsi birbirinden alacak illaki. Sınır olacaktı zaten. Belli bir krallığa gitmek olacaktı zaten. Bu yüzden zaten biz şimdiye kadar hep dedik ki hocam açıklamayı bekleyelim ondan sonra toplanalım. Bak önce imparatorlukların yaklaşık toplam 30 güç kontenjanı yani imparatorluklar içerisinde %20'ye girmiş bir sunucuysanız 30 tane göç alabilirsiniz içeri. Bir ittifa 170 kişi girebiliyor hocam. 30 ne yapacaksın? Demek ki gidebilen gidecek. Bitti mi? Hayır. Normal imparatorlukların toplam yaklaşık 50 göç kontenjanı vardır. Eğer imparatorluklar güç sıralaması %20'ye giremediyseniz normal bir imparatorluksunuz. 50 tane göç alabilirsiniz. Her imparatorluğun birkaç özel göç kontenjanı bulunur. Bu özel göç kontenjanı göç başvurusu aşamasında imparatorluğun göç gücü limiti aşan güce sahip valiler onaylamak için olup normal bir imparatorluk için üçüncü öncü bir imparatorluk için birdir diyor. Özel göç kontenjanına toplam göç kotasına dahil edilmez. Kota her ay bir artar diyor. Her ay bir artarmış. Gittikçe bir artıyormuş. Bu özel göçe de büyük ihtimalle oranın zaten imparatoru kralı karar verecektir. Beşinci normal göç kotası her zaman toplam göç kotasından daha az olur. Bu nedenle serbest göç aşamasında kesinlikle boş kontenjanlar olacaktır. Toplam kotalar daha fazla kontenjan normal göçe veya daha fazla göçe sahip olacak. Şimdi zaten diyor ki bunu. Zamanla diyor göçler daha da genişleyecek. Yani 50 değil biraz daha artacak, biraz daha artacak. Her ay artacak diyor. O yüzden mesela siz bu ay arkadaşınızın yanına gidemediyseniz diğer ay gidebilirsiniz. Bu şekilde imkanlar veriyor. Müsait göç yuvaları olan bir imparatorluğa göç etmek için şu gereksinimleri karşılaman gerekir. Öncelikle oyun içerisindeki bazı özellikleri karşılaman gerekiyor ki göç edesin. Kale seviyen en az 18 seviye olmalı. İç kale savaş halinde olmamalı. Yani bir savaştasın, içtima edin, rally edin, göç edeyim, kaçayım dersen yok hocam biz bunu yapıyorduk bazen. Eski oyunlarda hastane tedavi edilmeyi veya toplanmayı bekleyen yaralı birlikler olmamalı. Yani dışarıda bir birliğiniz olmayacak. Yaralı bir birliğiniz olmayacak. Bir de büyük ihtimal kaynağı da girecektir. Herhangi bir ittifakın üyesi olmamalısın. İttifaktan da çıkacaksın. Çünkü burada sunucular arası bağlantı yok. Evet. Bu göç etkinliği sırasında mevcut imparatorluğunda yönetici olarak görev yapmıyor olmalısın.
Reis zaten ittifak üyeli olmamalısın diyorsun. İttifak üye değilsem nasıl bir şeyde görevli olacağım, yönetici olacağım? Yönetici olarak görevli olmamalısın. Zaten çıkıyorsun. Ha, imparatorluktan görevlerinden bahsediyorsun. İmparatorluk görevleri. Eyvallah, ondan da çıkacaksın zaten. Şeyden çıkıyorsun reis. Tamam. O da öyle olsun. İmparatorluğun işte buff aldığımız şeyler var ya, onlardır büyük ihtimalle. Göç başvurusu aşamasında başvurunu tercih ettiği imparatorluğun yöneticileri tarafından onaylanma. Kaldık oranın yöneticisine. Yani hocam biz diyorduk ya, gidelim böyle garip kalmış işte ezilen, karşı tarafın sürekli baskı kurduğu böyle orta kudretli bir Türk ittifakına yanına gidip onlara yardımcı olalım diye bir düşüncemiz vardı ya, o olmayacak artık çünkü oranın yöneticisi izin verecek bizim göçlerimize. Serbest göç aşamasında bak, bir de serbest göç var. Gücün tercih ettiğin imparatorun göç gücü e, şeyinin altında olmalı. Limitinin altında olmalı. Okunmuyor ki. Notlar. Göç işleminin aşağıdaki etkileri olarak diyor. Lütfen dikkat et bu etkilere diyor. Satın alma ve yüklemelerden elde edilen kaynaklar ve ilerleme korunacak. Tam paketler korunacak. Mevcut savaş biletlerinden kazandığın tüm ilerleme ödülleri göç tamamladıktan sonra posta yoluyla gönderilecek. Okey. İlk yükleme paketinin ve imparatorluk görkemi paketi satın alma durumunun göç sonrasında sıfırlanacak. Ha, ilk yükleme paketlerimiz vardı ya. İyi hocam. Sıfırlanacakmış. Biz hesap inceleme yapıyorduk ya, artık oradan tahmin edemeyeceğiz. Sonrasında diyor ki iç kalemdeki korumasız kaynakları yalnızca depo limiti kadar götüreceksin. Diğer kişisel gelişim kaynakları korunacak. Kahramanlar, korunan kaynaklar ve benzeri. Mevcut iç kale sıra ilerlemesi durumu korunacak. İnşaat kuyruğu bilmem ne. Yani inşaat her şey devam edecek. Burada diyor ki eğer diyor depo kapasitenin üzerinde bir kaynak varsa 300-500 milyon ben bitireyim var. Ben çok topladım. Bunları diyor bırakacaksın orada diyor ya da kullan öyle gel diyor. Onlar diyor silinir. Çeşitli oyun modları, ilerleme durumları korunacak. Ada taktikleri ve benzeri. Onlarda ne olacak zaten? Şu anda katıldığın tüm etkinliklerin ilerlemesi sıfırlanacak. En kudretli vali, en kudretli bir imparator. Yani diyor ki başka bir yere giderken yıldızlı görkemdir, kudretli validir, imparatorluk, bunlar hepsi puanları silinir diyor. O yüzden etkinlik yokken göç etmemiz lazım. Lütfen şu ana kadar tamamladığın ilerleme ödüllerini almayı unutma. Bu etkinlikler imparatorluktan mevcutsa orada tekrar katılabilirsin diyor. Göç etmeden önce harika yarışmaları veya şafak muharebesi kayıtlarını tamamladıysan yeni imparatorluğun bu etkilerinin ilk turuna katılamayabilirsin. Harika yarışma ve şafak muharebesini diyor kayıtlarını yaptıysan orada giremeyebilirsin. Sunucudaki postaların alınabilir ödüller otomatik olarak aldıktan sonra temizlenecek. Aşağıdaki listen sohbetlerin mesaj geçmişi tamamen korunacak diyor. Geçmiş liste tamam. Şimdi bir de ekstra bir tane bilgi daha var. O da göç ön izlemesinin hangi krallıklarda, hangi imparatorlukta, hangi tarihlerde başlayacağı, onu da söyleyeyim size. Şimdi şöyle bir şey var. Diyor ki sunucu göç programı bu göç etkinliği gelişmiş krallıklar olarak diyor. Mesela diyar 1 olarak belirlemiş. Diyar 001. Orada da krallık 1, krallık 10'a kadar şeylerini yapacak. Göçlerini. Yani şeyler betalar. Bu sunucular sunucu ekosistem faktörlerine, kahraman yayınlama programı, sunucu gücü ve benzeri göre iki göç bölgesine ayrılacak ve bu göç bölgeleri içine yerleştirilecek diyor. Mesela diyor ki e, göç grubu 1, krallık 2, krallık 6, krallık 8, krallık 10 diyor. Göç grubu diyor 2 diyor, krallık 2, yine 2 vermiş. Krallık 3, krallık 5, krallık 9. Büyük ihtimal o krallık 2 değil, krallık 1'dir. Krallık 1, 3, 5, 9. Krallık 2, 6, 8, 10. Kendi arasında bir göç yapacak. Bu göçün ön izlemesi de beta'da hesabımız var, oraya girip yapacağız hocam. Göç ön izlemesi yani göçün görüntülenmesi 3 ve 9 Haziran. Göç başvurularını yapacağımız tarih 10 ve 11 Haziran. Yani 10. ve 2 günde yapabilmemiz lazım bu göç başvurusunu. Serbest göç dediğimiz olayda 12 Haziran ve 13 Haziran arasında başlayacakmış betalarda. Bakın beta. Bunları yaptıktan sonra imparatorluk sunucularında göç etkilerinin aşağıda listelenen zamanlarda başlaması bekleniyor. Belirli göç bölgeleriyle ilgili gelecekteki duyurular için lütfen takipte kal. İmparatorluklar içinde diyor ki göç ön izlemesi 10 Haziran ve 16 Haziran arası, göç başvurusu 17 Haziran 18 Haziran arası, serbest göç 19 Haziran 20 Haziran arası. Şimdi aşağıda bir şey var, Telegram grubumuz var. Oraya bu bilgilerin hepsini attık. Oraya gelip kendiniz de inceleyebilirsiniz.
Ekstrasında bu göç konularını artık konuşmaya başlayabiliriz hocam. Ortalama bir şey olarak. Yukarıdaki sunuculardaki tüm valilere lütfen göç düzenlemelerinizi hedef konumanızı. Yani adam diyor ki göç edebilirsin. Büyük ihtimal sezon sezondur. Yani hani ikinci sezon, üçüncü sezon, üç sezon, iki sezona gidemeyecektir. Ama bir sezon arası bence büyük ihtimalle göç edilebilir. Bu görüşmelerini artık bu göçleri artık konuşabiliriz hocam. Belli Türk İttifakı'nın olduğu yerlerdeki liderler, yöneticiler, onlarla beraber bir canlı yayınlar yaparız. Gitmek istediğimiz yerleri belirleriz hocam. Oraya doğru göç hazırlıklarımıza başlarız ama işte 30 veya 50 hocam yani seçkin değilsek 50 kişi bir yere gidebiliriz. E, Ona göre hareket edeceğiz. İnşallah beraber konuşuruz hocam. 50 kişi ondan sonraki işte artık geriye bilmiyorum hocam çok sıkıntı. Şimdi toplanacaksan atıyorum 100-150 kişi belli bir kısmı diğer ayı bekleyecek. O çok problem. E, Ondan sonra bir açıklama daha gelecek hocam. O açıklamayı bekliyoruz. Ondan sonra daha detaylı bir şey daha gelecek. Sadece bunlar artık okey diyor. Bu şekilde diyor göçü yapacağız diyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim hocam. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.